Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam, nasılsın? İyiyim Küpeli, sen nasılsın? İyidir ben de, ne yapalım? Aile dizisinin 2. ve 3. bölümünü konuşacağız. Öncelikle bölümleri beğendiniz mi? İkinci bölüm bence yine durağandı. Yani ilk bölüm gibiydi. Böyle çok heyecanlandırma falan olmadı. Ama 3. bölümle birlikte aslında dizi biraz açılmaya başladı. Yani 3. bölüm artık tabii bazı şeylerin yerine oturduğu bölüm oldu ve oyuncular da birbirlerine aşina oldular. Açıkçası hoşuma gitti 3. bölüm ama 2. bölüm yine tempo olarak durağandı bence. Sadece şunu anladık. Nejat İşler'in canlandırdığı Cihan karakterinin Aslan karakterinin eski sevgililerine takıntılı olduğunu anladık. Bir abinin, bir kardeşin eski sevgililerine takıntılı olduğunu anladık. Yenilerine de biraz sanki takıntısı da var. Galiba, çünkü 3. bölümde onun da ibarelerini görmüş olduk. Yani bilmiyorum, açıkçası ilk 3 bölüme dair genel yorumum aşırı iyi bir senaryoya sahip değil. Ama oyuncuların iyi olması ve oyuncuların birbirlerine enerjilerinin yüksek seviyeden geçmesi diziyi izlenebilir kılıyor. İkinci bölümde bence ilk bölüme nazaran şu güzeldi. Daha çok karakterleri tanımış olduk ve örneğin bölüm sonunda Devin evlenme teklifi etti mesela Aslan'a. İlginç diyaloglarda görüyoruz. Diyaloglar bazen kaliteli oluyor. Oyuncu kadrosu zaten iyi ve ilk bölüme nazaran şu güzeldi bence ilk 2 ve 3. bölümde. Bölüm süreleri daha düşüktü. Bunun da böyle olmasıyla birlikte aslında biz şunu görmüş olduk. iYapım sosyal medyadaki tepkilere diğer şirketlere nazaran daha çok bakıyor ve kurguda bazı sahnelerden feragat edip en azından tempo yine yüksek olmasa da yükseltmeye çalışıyor kurguda bir şekilde hallederek. Bu benim hoşuma gitti. Şöyle de bir gerçek var. Yani işte birkaç yorumda da denk geldim. Yani Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer ve Serenay Sarıkaya'yı bir yere koyduğunda zaten izletirler kendileri. Çünkü bu insanların auraları yüksek olduğu için zaten yıllardır başroller ve yıllardır oynadıkları çoğu dizi ve film izlendi. Öyle bir etki de var. Yani hikaye zayıf bile olsa oyuncuların yüksek enerjili olması dizileri izlenebilir kılıyor. Bu bir gerçek. O zaman şöyle bir şeyle devam edelim. 3. bölüm gerçekten çarpıcı bir yerde bitti. Tabii 3. bölümün çok ya dediğim gibi ilk 2 bölüm zayıftı ama 3. bölüm bence bayağı etkiliydi. Yani karakterleri biraz daha tanıdık. Aslan kükredi yani gerçekten. Aslan'ın o aksiyon sahnelerine girmesi birçok yerde Kuzey Tekinoğlu'nu hatırlattı bana mesela. Ya Kıvanç Tatlıtuğ zaten çok iyi bir oyuncu. Tabii ki iYapım kalitesiyle ismi birleştiğinde zaten arşa çıkıyor. Çünkü iYapım'ın gerçekten çoğu dizisinde biz diyoruz ki abi dizi böyle yapılır. Ya hepsine demesek de çoğunda diyoruz. Evet. Kesinlikle. Dediğim gibi bir odaya bu 4 oyuncuyu da kapatsan zaten izlenir. Bir de kamera arkasında iyi bir yazar, iyi bir yönetmenin olduğu bir dizi zaten izleniyor. Ve ailenin fragmanları da çok iyi. Yani ön izleme artı fragman koyuyorlar. iYapım çünkü ya. Yapım kalitesi burada devreye giriyor. Tabii ya, sosyal medya tarafında da hangi ajans çalışıyorlar bilmiyorum tam olarak. Ama gerçekten ben bölümü merak ediyorum. Şöyle bir soru soracağım. Dizide bir çatışma eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Bizi böyle çarpıcı, etkileyen, bizi böyle tokat etkisi yaratacak bir çatışma olmadığını düşünüyorum ben dizide. Ve buna gerek var mı? Yok mu onu bilemem. Yani bence var. Çünkü kesinlikle var. İzletmek için bu önemli bir gaye. Ama dizide hep bir çocuğunu çok seven, çok sevdiği için zarar verme potansiyeli olan bir anne var. Ve aralarına giren bir psikolog kız görüyoruz. Ana çatışma bundan ibaret. Tabii ki yan hikayeler genişleyecektir, yan hikayeler büyüyecektir, daha derinleşecektir ama biz bunu görüyoruz. Bizi tokat etkisi yaratacak, daha izlenebilir kılacak bir çatışma ben göremiyorum dizide. Yok çünkü. Çatışma yetersiz. Yan çatışmalar çok yetersiz. Ana çatışma da yetersiz aslına bakılırsa. Klişe olduğu için evet. Bir ara Türk televizyonlarında ve Türk sinemasında baba oğul çatışması izledik. Bu iş artık günümüzde yavaş yavaş anne oğula evrildi. Ben bunun yeterli bir çatışma olduğunu düşünmüyorum ve zaten aile dizisinde ana çatışma da bence o kadar tokatlayıcı, o kadar kuvvetli değil ve mutlaka her dizide çatışma olmak zorundadır. Bu dizide de yine var ama ben seyirciye geçen böyle ya diğer bölümde ne olacak acaba sorusunu sordurtacak bir çatışma göremiyorum açıkçası. Yani amca ile yeğenin çatışması bence yetersiz ve bana geçmiyor çok. Orada da çok yaratıcı konuşmalar izlemiyoruz. İkisi de birbirinin işine karşı gelmeye çalışıyor. Evet. Yani ana hikaye bence yetersiz ama yan hikayeler, Aslan ile Devin'in aşk hikayesi bir şekilde bölümleri kurtarıyor diyebiliriz aslında. Peki şöyle bir şey soracağım. Siz yani şunu mu diyorsunuz? Güzel bir hediye paketi var, köpürtülen bir dizi var ama içini açtığımızda bir şey yok. Tabii ya, aileyi keyifle izliyorsun. Hakikaten salı günü oturup. Ama mesela Perşembe günü geliyor, 2 gün geçiyor diyelim. Yine bir dizi izleyeceksin. Ya mesela hatta bu incelemeden önce bile böyle bir baktık yani notlarımıza, dedik ki ne konuşacağız. Çünkü aklımızda kalmamış mesela. Bu çok ilginç bir durum. Evet, yani merak ettiren bir dizi değil. Aksiyonu bol olan bir dizi değil. Çatışması kuvvetli olan bir dizi değil. Ama oyunculuğu ve
Prodüksiyonu kuvvetli bir dizi. O yüzden reytingleri yüksek ama şunu da unutmamak gerekir. Türk izleyicisi bir diziye dediğim gibi ilk 3 bölüm şans verir. Sonraki bölümlerde bir şekilde aksiyon sahnelerini artırıp bu çatışmayı izleyiciye geçirmek lazım. İzleyicinin ya haftaya ne olacak acaba'yı sorgulaması gerek. Yoksa artık yavaş yavaş izlenmeleri de düşecek. Tek temennim sadece oyuncu odaklı bir dizi olmaması. Çünkü gerçekten çok ciddi bir oyuncu kadrosu var ellerinde. Çok daha iyi hikayelere gebe. Çok daha iyi hikayeler görmek isteriz izleyici olarak. Tabii Aslı'nın kardeşinin de bu bölüm bir kızla ilişkisini birazcık görmeye başladık 3. bölümde. Yani Sopranos'a da bir yandan benzetmeye çalışıyorlar bazı yerlerini. Zor. Ama zor. Gerçekten zor. İstanbul'u Gelin'e benzetmiştin sen bu. Bence İstanbullu Gelin'e daha çok benziyor, evet. Şöyle bir sorun var size. OGM'nin yeni dizisi 100 Yıllık Mucize Perşembe günü yayınlanacak. Fakat şöyle bir durum var. Perşembe günü yine OGM'nin başka kanalda olan Camdaki Kız dizisi var. Yapım iki dizisini çarpıştırıyor gibi bir durum var. Neden Salı'yı tercih etmediler? Aileden bir çekince mi var? Ay yapımdan bir çekince mi var acaba? Var mutlaka, çünkü dediğim gibi ciddi bir kaliteli bir oyuncu kadrosu var ailenin. Aynı zamanda Ay yapım kalitesi de var. Yıllardır Türk televizyonlarında ortaya konulan bütün dizileri neredeyse tutmuş ve neredeyse milyonlarca insan tarafından izlenmiş, yetmemiş. Bir de Türk televizyon tarihinde dizi ihracatı bu kadar yüksek yapabilen bir şirket var mıdır bilmiyorum. Eğlence sektörünün zirvesinde şu an Ay yapım. Ben böyle bir yapım şirketi görmedim. Yetmiyormuş gibi bir de kısa film festivallerine falan da böyle olanak sağlanıyor. Ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Salı günü aksiyon işleri fazla gibi gözüküyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam, sonra Aile geldi. Ama bence şunu hesaba katmadılar. Aile çok da aksiyon işi değil aslında. Yani bir aile draması. Adı üstünde aile draması. Ama Ay yapımın sürekli her sene aşina olduğumuz işte İçeride, Çukur ve sonrasında gelen her sene devam ettirdiği bir aksiyon dizisi furyası vardı. O yüzden aileye dair de böyle bir düşünce oluştu. Acaba aksiyon dizisi mi olacak? Aslında öyle bir dizi oluşmadı. O yüzden Salı günü aslında 100 Yıllık Mucize'nin başlaması için ideal bir gündü ama galiba oyuncu kadrosundan çekinildi diye düşünüyorum. Ya bir de ailenin reytinglerine de baktıktan sonra bence 7-8 reytingli bir diziyle biz şu anlık kapışmayalım. Daha safe oynayalım. Camdaki Kız tamam farklı bir kanalda. Reytingleri bölüştürürüz. Sıkıntı değil. Hani zaten bu yeni bir dizi. Tutarsa zaten bakarız gelecek sezonu başka güne geçiririz belki falan diye düşünmüş olabilir. Olabilir. Daha mantıklı geldi şu an. İkinci bölümden şöyle bir soru sormak istiyoruz. Yani Cihan şey diyordu. İnsan evladını siler mi ya diyordu annesine. İleride çok merak ettiren bir unsur olarak göreceğiz. Neden bu çocuk babasının ölümünden sorumlu tutuluyor? Benim tek merak ettiğim şey bu yan hikayelerde açıkçası. Evet. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aile dizisini incelemeye devam edeceğiz.